Büyük patlamanın o gözleri kör eden kıyamet benzeri ilk çığlığı susup, evreni kaplayan okyanuslar dolusu plazma cehennemi yavaşça soğuyarak saydamlaştığında, geriye zannedildiği gibi ışıl ışıl bir gökyüzü değil, aksine zifiri bir karanlık, derin bir sessizlik ve kimsenin ayak basmadığı dondurucu bir boşluk kalmıştı. Evren, o ilk heyecanlı ve kaotik dakikalarının ardından, sanki 100 milyonlarca yıl sürecek derin ve tekinsiz bir komaya girmiş, varoluşun o ilk neşesi yerini tanımlanamaz bir yalnızlığa bırakmıştı. Bir an için zamanın ve mekanın ötesine geçip o döneme ışınlandığınızı hayal edecek olursanız, başınızı nereye çevirirseniz çevirin karşılaşacağınız tek şey, gözlerinizi kör edecek kadar katıksız bir hiçlikten ve ucu bucağı olmayan dondurucu bir soğuktan ibaret olacaktı. Ne ufkunda gezinip hayran kalacağınız tek bir yıldız, ne uzaktan derin süzülüşüyle göz kırpan bir galaksi kümesi, ne de geceyi aydınlatacak bir dolunay vardı. Gece kavramı bile henüz doğmamıştı. Zira gündüzü yaratacak tek bir ışık kaynağı dahi uzayın o sonsuz dokusunda yer almıyordu. Astrofizikçilerin, zamanın adeta donarak felç olduğu bu gizemli döneme kozmik karanlık çağlar adını vermesi boşuna değildir. Dışarıdan bakan hayali bir gözlemci için evren, tüm hikayesini daha yolun başında tüketmiş, içindeki tüm potansiyeli kaybetmiş ve sonsuza dek buz tutmuş devasa bir uzay mezarlığına dönüşmüş gibi görünüyordu. Ancak bu derin ve tekinsiz sessizlik bir bitiş değil, uzay zaman dokusunun sabırla dokunduğu, kozmik tarihin şahit olacağı en büyük mucizeden önceki o uzun fırtına öncesi sessizliğin ta kendisiydi. O kapkaranlık gecenin hüküm sürdüğü derinliklerde, gözle görülemeyen fakat evrenin tüm kaderini baştan yazacak olan iki gizli güç amansız ve son derece disiplinli bir işbirliği yürütmekteydi. Karanlık madde ve kütle çekimi. Karanlık madde, uzayın o dipsiz ve soğuk boşluğuna devasa görünmez mimari ağlar örmekte, görünmez bir iskelet gibi evrenin omurgasını çatmakta, kütle çekimi ise, o ağların üzerinde başıboş süzülen devasa gaz kütlelerine adeta büyülü bir fısıltıyla yön vermekteydi. Büyük patlamanın devasa mutfağından arta kalan o sonsuz hidrojen ve helyum denizleri, kütle çekiminin bu karşı konulmaz davetine daha fazla dayanamayarak, santim santim ama durdurulamaz bir kararlılıkla birbirlerinin çekim alanına doğru sürüklenmeye, o devasa karanlığın bağrında toplanmaya başladılar. Soğuk gaz kütleleri birbirine yaklaştıkça, karanlığın tam kalbinde yüz binlerce ışık yılı genişliğinde devasa kozmik girdaplar uyanıyor. Henüz hiçbir gözün görmediği, hiçbir aklın hayal edemediği evrenin ilk mimari yapı taşları ilmek ilmek dokunuyordu. Milyonlarca yıl süren bu amansız, sessiz ve yavaş çöküş boyunca, birbirine ezilerek kenetlenen hidrojen atomları merkezdeki dondurucu soğuğu yavaşça sinsi bir ısıya dönüştürmekteydi. Her bir atomun diğerine teması, o ebedi yalnızlığın içinde minik bir sürtünmeye, o sürtünme ise gaz bulutunun tam merkezinde kendi ağırlığı altında ezilen devasa bir basınç canavarına evrilmekteydi. Gazlar sıkıştıkça ısındı. Merkezdeki o gizli cehennem kontrolden çıkarak sıcaklığı binlerce dereceden yüz binlerce dereceye tırmandırdı. Evren artık sadece dondurucu bir karanlık değil, merkezinde kor gibi yanan, patlamaya hazır devasa bir barut fıçısına dönüşmüştü. Milyonlarca derecelik bu saklı cehennem, dışarıdaki o zifiri karanlığa inat, kendi çekirdeğinde kozmik bir doğum sancısı çekiyor, maddenin özünü yeniden biçimlendirmek için sabırsızlanıyordu. Ve o beklenen son saniyeler geldiğinde, kütle çekimi o devasa gaz kütlesini son bir hamleyle kendi üzerine çökerteceği o kritik sınıra itti. Öyle ki çekirdekteki atomlar artık kaçacak hiçbir yer bulamayarak çılgınca bir hızla çarpışmaya, uzay zaman dokusunu inletecek bir gerilime ulaşmaya başladı. Sıcaklık tam 10 milyon dereceye ulaştığı o kutlu anda, evren varoluşunun en büyük mucizesiyle tanışarak ilk ateşi yaktı, nükleer füzyon. Atomlar birbirinin içinde eriyip hapsedilen o devasa enerji karanlığın ortasına doğru şiddetle fışkırırken, 100 milyonlarca yıldır süren o mutlak, zifiri gece, tek bir kıvılcımın çakılmasıyla sonsuza dek paramparça oldu. Işık, karanlığı bir bıçak gibi kesip uzayın derinliklerine doğru dalga dalga yayılırken, evren gözlerini ilk kez açarak kendi varlığını, kendi görkemini selamlıyordu.
Peki o zifiri karanlığı ilk kez delip geçen ve güneşimizden yüzlerce kat daha devasa olan o ilk canavar yıldızlar, popülasyon 3, nasıl yapılardı? Karanlığı yok eden o ilk kozmik şafakta nelerin yaşandığını keşfedeceğimiz bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Sizce o uzun kozmik gecede başka ne gizemler saklıydı? Düşüncelerinizi paylaşmayı ve bu kronolojiyi kaçırmamak için takipte kalmayı unutmayın.